Merhabalar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün domates salçası hazırlıyorum. Oldukça pratik, kolay bir yöntem ile salça yaptım. İnanın şimdiye kadar neden bilmiyormuşum dedim kendi kendime. Yumurta domates, Bursa domatesi aldım. Normal bahçe domatesi, ayaş domatesi de kullanabilirsiniz. Domatesleri güzelce yıkadım. Daha sonra bıçak ile dörde böldüm. Eşim de bana yardım ediyor yanımda. Bütün domatesleri bu şekilde hazırladık. Daha sonra benim böyle büyük bir turşu bidonum var. Artık buna turşu kurmuyorum. Domatesleri bunun içine koydum. Ara ara salamuralık kaya tuzu atıyorum içine. Bütün domateslerimi aldı. Yaklaşık 15 kilo kadar domates var burada. Baş kısımlarını almanıza gerek yok. Sadece çürük kısımlarını almanız yeterli. Bidon dolana kadar hazırladık. En son üzerine yine salamuralık kaya tuzu ekledim. Şöyle bir bidonu salladıktan sonra kapağını kapatıp ara ara karıştırdım, salladım. Bir gece bu şekilde bekledi. Vaktiniz varsa 2 gün bekletirseniz daha güzel olur. Ertesi gün sabahleyin kalktım ve süzüyorum. Ne kadar suyu çıktığını göstereceğim size. Yaklaşık 4 kilo kadar suyu çıktı. Daha duru beyaz suyu vardı. Ben biraz salladım iyice suyu çıksın diye. Rengi kırmızı oldu. Bu şekilde beyaz suyunu, acı suyunu süzelim. Bu suyu dökebiliriz. Gördüğünüz gibi 4 kilo kadar su var burada. Bu tencerem 6 kiloluk bir tencere. Daha sonra bidondaki domatesleri tencerelerime boşalttım. 2 tencere dolusu oldu. Bidonun içinde son kalan sularını da tencereye boşalttık. Tencereden tekrar süzelim onları. Suyu süzüldükten sonra 6 kiloluk tencerelerle 2 tane oldu. Tencereleri ocağa koyalım. 10-15 dakika kaynatalım. Kaynadıktan sonra bir ezici ile iyice domatesleri eziciden geçirin. Eşim yine burada bana yardım ediyor. İnanın bu yöntem o kadar pratik oldu ki hiç yorulmadan domates salçası yaptım. Seneye daha çok yapacağım inşallah. Eziciden geçirdikten sonra yine biraz kaynatın. Köpüklerini alın. Bir kevgirden, süzgeçten veya ilistirden geçirin. Ben bakır ilistirden geçireceğim. Bu kayınvalidemin hatırası bakır ilistir. Tarhanamı, soslarımı bundan geçiriyorum. Büyük bir cezve ile bu şekilde süzelim. Cezvenin altı ile de şöyle ezelim. Sıcak olduğu için elinizle ezemezsiniz. Fakat kaynadı ve eziciden geçtiği için çok pratik geçiyor.
Aynı bu yöntemle domates sosu da hazırlayabilirsiniz. Posası kalana kadar bütün domatesleri bu şekilde süzeceğim. Hiç posası yokmuş gibi görünse de biraz sonra çıkan posayı göreceksiniz. İkinci tenceremi de süzüyorum. Süzdüğüm domates soslarını tencereye koydum. Yine bir yarım saat kaynattım. Daha fazla da kaynatabilirsiniz. Kaynatarak salça da yapabilirsiniz. Ben güneşe koyacağım. Yarım saat kaynattım daha çabuk koyulaşması için. Eğer sıcak memlekette yaşıyorsanız hiç kaynatmadan direkt güneşe koyabilirsiniz. Artık soğudu. Soğuduktan sonra elimizle iyice posasını süzelim. Bakın çok güzel süzüldü. Bu da artık posası kalan atılacak olan kısım. Bir saatin içinde salçayı çıkarttım arkadaşlar. İnanın çok pratik oldu. Bu şekilde yarım saat daha kaynattım. Çabuk koyulaşması için. İyice koyulaştırıp yine tepsilere koyabilirsiniz. Domates soslarımın içine ikişer tane kesme şeker attım. Domatesli bütün yaptığım soslarda toz şeker ekliyorum. Salamuralık kaya tuzu da ekledim. Salçamız uzun ömürlü olması için. Şimdi fırın tepsilerine alıyorum. Bakın gördüğünüz gibi bayağı sulu. 3 gün güneşte beklettim. Balkonum çok güneş almasa da çok güzel güneşlendi. Suyunu çekti. Sürekli gelip gidip karıştırdım. Önce 3 tepsiye böldüm. Katılaştıkça, koyulaştıkça tepsileri birleştirdim. Tek tepside oldu. Akşamları üzerine bir tepsi kapatarak tülbent örttüm. Bu şekilde 3 gün balkonda bekledi. Artık üçüncü gün bugün de bekletecektim fakat hava yağmurluydu. Bir gün daha beklese daha güzel çekerdi salça. Artık kavanoza koyacağım. Yeterli. Üzerine zeytinyağı gezdiriyorum. Ayçiçek yağı da gezdirebilirsiniz. Küflenmemesi, parlanmaması için. Salçayı şöyle bir karıştırıp kavanozlara alıyorum. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz yorum ve beğeni bırakırsanız sevinirim. Kanalıma abone olarak bildirim zilini açarsanız yeni yüklemiş olduğum videolardan haberdar olabilirsiniz. Kanalımda konserve melemenlik, konserve soslarım, kış hazırlıklarım oynatma listesinde kolayca bulabilirsiniz. İnanın tariflerim çok pratiktir. Kolayca yapabileceksiniz. Domates salçamız hazır. En son kavanozların üzerine yine zeytinyağı gezdiriyorum. Serin ve karanlık bir yerde muhafaza edeceğim. Yaklaşık 3 kilo kadar domates salçam çıktı. Yapanlara, yiyenlere afiyet şifa olsun.